Alışveriş yapmaya çıktığımızda, pazarda, markette, reyonlar arasında gezerken bedenimizin ihtiyacı olan gerçek besinlere mi yöneliyoruz? Yoksa kontrolümüz dışında tüketmemiz için bize şiddetle her koldan empoze edilen, dayatılan, hastalıklarımızın başlıca kaynağı olan çöp içerikli gıdaları mı satın alıyoruz? Market arabamıza, pazar poşetimize doldurduğumuz şeyler sağlıklı yakıt kaynağımız olarak bilinçli seçtiğimiz vitamin ve mineral içeren besinler mi? Yoksa karbonhidrat tüketimi yüzünden dengesiz dalgalanan kan şekerimizin bize aldırdıkları mı? Sizce biz gerçekte neleri alıp tüketiyoruz? Keto Yaso ile sürdürülebilir sağlıklı yaşam serüvenine hoş geldiniz. 2016 yılından beri sürdürdüğüm ve benimsediğim ketojenik beslenme serüvenimde deneme yanılma yöntemiyle edindiğim tecrübeleri yurt içi yurt dışı farklı kaynaklardan topladığım bilgileri paylaşmak üzere ikinci bölümle karşınızdayım. Bu bölümde ketojenik alışveriş nasıl yapılır, yağ yakımı ile karbonhidrat yakımı arasındaki alışveriş noktasında bütçe farkı, ketojenik beslenmede elektrolitler bedenimiz için neden önemli ve en son olarak da ketojenik beslenmeye başlarsak vücudumuzda, bedenimizde, hayatımızda, yaşam tarzımızda ne gibi değişiklikler olacak? Bunlara bakacağız. Ketojenik alışverişe mutfak temizliğiyle başlayacağız. Bir önceki bölümde de bahsetmiştim. Yağ yakımına adapte olmamız adına daha kısa sürede kolaylıkla geçiş yapabilmemiz için elimizin altında karbonhidrat bulundurmamamız gerekiyor. Özetle bu şekilde aslında. Dolabımızda, buzdolabımızda ne kadar ambalajlı paketli gıda varsa bunların tamamından kurtulmamız gerekiyor. İşte nedir bunlar? Margarin, ayçiçek yağı, mısır özü yağı, başta yağlar, rafine hiçbir yağı beslenme bağımsız. Ne şekilde besleniyorsanız beslenin. Yani karbonhidrat da tüketiyor olabilirsiniz ama bu rafine yağlar vücudumuz için gerçekten toksik yağlar. Onun haricinde ne kadar tahıl, bakliyat, un, şeker, rafine tuz varsa işte ketçap, mayonez, bulyon aklınıza gelen bu tarz şeylerin hepsi bunları bir mutfağımızdan uzaklaştırmamız gerekiyor. Boş bir mutfak düşünelim. Neler alabiliriz? Ben alışverişimi nasıl yapıyorum? 3'e ayırdım. 255 demirbaşlar, muhasebeciler bilirler. Muhasebeci değilim ama ticaret lisesinden hatırlıyorum. Kodunu bile hatırlıyorum. Her zaman elimin altında olan şeyler. Aylık yaptığım alışveriş, işte buzluğa vesaire attığım proteinler olsun, bir takım sebzeler olsun. Onun haricinde haftalık yaptığım alışveriş var. Bunları dosya şeklinde hazırladım ve Google Drive'a yükledim. Notlara bırakacağım linkini. Arzu ederseniz oradan indirip çıktısını alabilirsiniz. İsterseniz buzdolabınıza bir magnetle tutturabilirsiniz. Haftalık alışverişimi genelde semt pazarlarından yapıyordum. Son zamanlarda artık organik pazardan yapıyorum. Alışverişimin omurgasını yeşil yapraklı sebzeler ve yumurta oluşturuyor. Bunun haricinde de bir veya iki çeşit sebze alıyorum. Şimdi dedik ya başlangıçta bütün sebzeleri tüketelim diye. Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Patates tüketmiyoruz. Neden? Nişasta. Havuç tüketmiyoruz. Glisemik indeksi yüksek. Soğanın da karbonhidrat miktarının içerisinde yani aşağı yukarı boyutuna göre 7-8 gram karbonhidrat miktarının 5-6 gramı şekerden oluşuyor. Tüketiyoruz, kontrollü tüketiyoruz makrolar dahilinde. Daha ileriki safhalarda makro saymaya başladığımızda bunlara dikkat ediyoruz. Bizim maksadımız ketojenik beslenmede kan şekerimizi sık sık yükseltmemek ya. Yükselttiğimiz zamanlarda da yavaş yavaş kontrollü olarak yükseltelim ki o dalgalanma kontrollü olsun. Ani çıkış ve düşüş ataklarından sakınalım. Bunu peki nasıl yapacağız? Glisemik indeks ve glisemik yük bir besinin içerisinde olan bu değerler bizim için önemli. Glisemik indeks bir besinin sizin kan şekerinizi ne kadar hızlı yükselttiğini gösteren bir değer. Bu değer 50'nin altında olmalı ketojenik beslenmede tükettiğimiz ürünlerde. Sadece bizim için önemli olan glisemik indeks değil, aynı zamanda glisemik yük de önemli. Çünkü glisemik yük bir besinin sahip olduğu karbonhidrat miktarını gösteriyor. Hesapladığımız zaman da o rakam 8 ve altında olmalı. Geldik ketojenik beslenmede bütçe kısmına.
en ön yargılı kısımlardan bir tanesi. Direkt şöyle tepkiler alıyorum. Sen tek başına yaşıyorsun diyor. Sen tek başına yaşıyorsun. Bizde çoluk çocuk var. Yemek istiyorlar bir kek, börek, çörek. Hâlbuki yaptıkları harcama daha fazla. Yani bir ailenin içerisinde ketojenik beslendiğimizi varsayarsak da yine yaptığımız harcama karbonhidrat tüketimli harcamayı geçmiyor. Özellikle işte keto kafası Maggie, ketonizm, Fahima Amerika'da yaşıyorlar. Bu konuyla ilgili bir yazışma, bir paylaşım olduğu zaman insanlar direkt Türkiye'de yaşayanlar siz işte etin kilosunun ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Sizin pazar fiyatlarınızdan haber var mı diye böyle bir çullanma oluyor. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Hadi bakalım. Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'nin en pahalı şehrinde yaşıyorum. İstanbul'da 2016 senesinden beri de ketojenik besleniyorum. Siz Amerika'da yaşıyorsunuz. Burada hayat pahalı. Evet, enflasyon farklı ama bu bizim için bir bahane değil. Bu tamamen aslında bir motivasyon. Motivasyonla ilgili de Serdar Kuzuloğlu'nun müthiş bir sözü var. Bayılıyorum ona. İş hayatında da kullanılıyor ya. İşte sizi motive eden şey ne? Ne şekilde motive oluyorsunuz? Ya motivasyon diye bir şey yok canım. Bir şeyi yapmayı ya seviyorsunuzdur ya da sevmiyorsunuzdur. Nokta. Müthiş bir tespit. Hayranıyım Serdar Kuzuloğlu'nun. Başlıca ön yargı ketojenik beslenme sosyal platformlarda, işte internette, farklı farklı yerlerde böyle bir fotoğraf algısı ve o fotoğrafta genellikle işte somon, kuşkonmaz, Türkiye'de şu anda aslında düşük gelirli insanların ulaşmakta zorlandığı gıdaları içeriyormuş gibi görünüyor. Aslında öyle değil. Zannediyorlar ki biz sabah akşam böyle avokado yiyoruz. Gelsin somon, gitsin kuşkonmaz falan. Böyle bir şey yok. İkinci ön yargı ise şu: karbonhidrat tüketiminde genellikle 24 saat içerisinde 5-6 kere, 7 kere, 8 kere sürekli olarak bir yeme durumu olduğu için kişi zannediyor ki bu her tüketilen öğün ve atıştırmalık bunlardan oluşuyor. Birincisi biz bu kadar tüketmiyoruz. Yani zaten belli bir süre sonra günde bir öğün besleniyorsunuz, acıkmıyorsunuz çünkü. Ya da 2 öğün besleniyorsunuz. Hadi 3 öğün beslenin. Onda bile bu kadar bir tüketim yok. Bu kadar fazla şey tüketmiyorsunuz. Bir diğeri de protein tüketiyoruz ya. Hani önceden de oranları paylaştım. %70 yağ, %25 protein, %5 de sebzelerden gelen sağlıklı karbonhidrat şeklinde. Dağılım böyle ketojenik beslenmede. Sabah akşam protein yediğimiz düşünülüyor. Yağ ağırlıklı bir beslenme. Dolayısıyla bu birkaç ön yargı sanki pahalıymış gibi düşündürüyor insanlara. Halbuki değil. Gelin rakamlarla bakalım. Ben haftalık alışverişimi yaptım. Salata malzememi aldım. Bir hafta yetecek kadar. Bütün bu salata malzemesi, yeşil yapraklar, kapya biber ve kırmızı lahana 250 lira. 2 tane kapya biber aldım. Yarım kırmızı lahana aldım. Çünkü bir salataya ben bir tane kapya biber doğramıyorum. Karbonhidrat miktarı yüksek olduğu için bir kapya biberi 3 günde bitiriyorum. Bak, ekonomik de aynı zamanda. Müsriflik yapmayın. İçinde olduğumuz ekonomide müsriflik yapmıyoruz. Az az tüketiyoruz. Aza tamah etmeyen çoğu bulamaz. Az yiyin. Az yiyoruz. 250 lira verdim salata malzemesine. Bana tam 7 gün yetiyor bu. 7'ye böldüm. 35 lira 71 kuruş. Tanesi 8 liradan spor yapmadığım günlerde 5 tane de yumurta koydum üzerine. Bir öğünümü bu oluşturuyor. Bu da toplam 40 lira yaptı. Yani eşittir 75 lira 71 kuruş yaptı. Hadi işte tuzunu, baharatını, kekiktir, zeytinyağıdır, limondur vesaire koyduk. Tutmaz ama düz hesap olsun, ayağımız alışsın, 100 lira olsun. Yani benim bir öğünüm doyurucu, benim minimum 6 saat tok tutacak kadar bir öğün 100 lira. Sizin yediğiniz öğün ne kadar? Onun hesabını size bırakıyorum. İkinci öğüne geldim. Bir porsiyon, bir tabak, bir sebze yemeği, yanına bir turşu veyahut da salata benim için fazla yani. Bunun da yuvarlak bir hesabını çıkartalım. 1 kilo sebze aldım. Bunu pişirdim, oturup 1 kilosunu bir anda yiyemiyorum ki. Bir miktar yiyorum değil mi? İşte içerisine salçaydı, sarımsaktı, işte zeytinyağı, tuz kullandınız, ocak yaktınız, doğalgaz kullandınız vesaire.
Yuvarlak hesap yapıyorum. Taş çatlasın 150 liradır. Bir öğünümüz yumurta, salata genellikle böyle kahvaltı içerikli oluyor. Diğerine de işte bir sebze yediniz, protein yediniz. 2 öğün zaten yetti. Atıştırmalık zaten yok. Yanında asitli içecek şu bu zaten yok. Tatlıydı, pasta, çörekti, meyveydi. Bunların hiçbiri yok. Toplasanız en fazla 250-300 lira yapıyor. Günlük bütçe kıyaslamasının içerisinde hadi bir de öğün kıyaslamasına gelelim. Yani biz kahvaltı yapmıyoruz ama kahvaltı yerine ketojenik beslenmede KGK'yı koyalım mesela. Evde kahvaltı yapıyorsanız zaten onun bütçesini kıyaslamıyorum. Uçuk kalıyor ketojenik beslenmenin yanında. İşe gittiğimizi varsayalım. Çalışan insanlarız çoğumuz değil mi? Sabah kalktık işimize gidiyoruz. Ben kendi yaptığım KGK'yı alıyorum yanıma. Karbonhidrat tüketimi olan birine genelleme yapıyorum yine bakacak olursak. İşte giderken yoldan bir simit alıyor değil mi? Ne bileyim bir poğaça, bir açma, bir tost vesaire. İnternetten dün şeye baktım, poğaçayla açmanın fiyatına baktım. 25-30 lira ortalama pastane. Şu kadarcık şey 25-30 lira. Hatta bir tanesi dalga geçmiş. Peynirli diye aldım, açtım içinde peynir yok diye. Bu haldeyiz, ayrı konular. Ben ne yapıyorum peki? Hindistan cevizi yağı koyuyorum kahvemin içine. KGK yapıyorum. Şimdi böyle söylediğim zaman 25 lira veriyor ya poğaçaya. Hindistan cevizi yağı 340 lira en son aldığım kavanozu. Diyor ki sen de Hindistan cevizi yağının ne kadar olduğunu biliyor musun diyor. Çok pahalı diyor. Neye göre? Neye göre pahalı? Biliyorum fiyatının ne kadar olduğunu, sürekli alıyorum çünkü. 300 mililitreden 60 öğün çıkıyor. Özetle ben 5,5 liraya bir KGK hazırlayabiliyorum. Ama öbür tarafta 25 lira 30 lira bir poğaça bir açma işte bir simit 10-15 lira. Karbonhidrat yüklü beslenmede glikoz yakımı ve ketojenik beslenmede yağ yakımı bütçe kıyaslaması bakımından karşılaştırıldığında bir de şöyle bir tepkiyle karşılaşıyorum. Kızım diyor ketojenik beslenme diyorsun da diyor millet aç ya diyor aç aç. Ekmek yiyor millet diyor. Ekmekle karnını doyuruyor diyor. Ekmekle karnını mı doyuruyor? Ekmekle karın doymaz ki. Acıkırsın çünkü. Seni acıktıran şey o ekmek zaten. Karbonhidrat. En düşük gelirli kişiyi baz alalım. Açlık sınırının dibinin dibinde yaşıyoruz ya. Yok para yok. 24 saat içerisinde sadece bir tane ekmek yiyebiliriz. Bir ekmek yiyerek hayatta kalabiliriz ki. Ya artık şey yapıyorum hani minimalize ediyorum durumu. Yiyeceğimizi harcayacağımız 15 lira var. Bir tanesi ekmek alıyor işte bu örneği savunan ekmek yiyor. Benim 15 liram olsa ne yaparım 24 saat içerisinde? Giderim tanesi 7 liradan 2 tane yumurta alırım. 14 lira 1 lira da cebime kalır. Hem de sağlıklı beslenirim. Kan şekerimi de yükseltmemiş olurum. Müthiş de bir yakıt kaynağı sağlamış olurum bedenime. Ne oldu? Hani millet aç? Ya demek ki kıyaslama yaparken bütçe kıyaslamasından bahsediyorum. Bazı şeyleri de mantıksal değerlendirmemiz gerekiyor değil mi? 15 liraya ekmekle de doyabilirsiniz, yumurtayı da. Artı besin değeri bakımından kıyaslayamayız bile. Ya ekmek yumurtanın yanından geçemez ya. Yumurta açık ara tokatlar ekmeği. Yok öyle bir şey. Kişinin gelir seviyesiyle alakalı bir şey değil bu özetle. Karbonhidrat tüketmeye devam edecekseniz elbette ki edin canım. Buna kim ne karışabilir ya? Kim kime ne söyleyebilir? Herkesin kendi tercihi. Yani öyle değil mi? Hepimiz bedelini kendimiz ödeyeceğiz beslenme şeklimizin. Bunu söylediğin zaman da şey diyor. Senin hastalanmayacağının garantisi var mı? Hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. Ketojenik beslenmeyi biz sevdiğimiz için, faydasını gördüğümüz için uyguluyoruz, yapıyoruz. Yoksa kimin ne zaman öleceğini kim bilir? Başımıza ne geleceğini bilmiyoruz ki. Hiçbirimizin başına bir şey gelmesin. Her koşulda minimal bütçeyle bile ketojenik beslenilebilir. Nokta. Tedavi masraflarına bir bakalım mı? En önemli şey sağlık. Sağlık gitti mi bitti. Şimdi bu pencereden bakacak olursak kişiler, devletler bu endüstriyel hastalıklara karbonhidrat ve şeker tüketimi yüzünden sayısı gün gün hızla artan bu hastalıkların tedavi masraflarına ne kadar bütçe ayırıyor? Bakın 1979'dan bu yana yapılan araştırmalarda Amerika'da
beyin rahatsızlıklarından dolayı ölüm oranları erkeklerde %66, kadınlarda %92 artmış. Bu kaynakları paylaşacağım. 2013 New England Journal of Medicine dergisinin yaptığı araştırmaya göre bir demans hastasına $50.000 harcanıyor. Bu da yaklaşık yılda 200 milyar dolar yapıyor. Bakın bu rakam kalp hastalarının tedavisi için harcanan bütçenin 2 katı. Kanser hastalarının bakımı için harcanan bütçenin ise 3 katı. Rakamlar korkunç. Çok yaygın olanlardan bir tanesi. Migren de dahil olmak üzere baş ağrıları, yani bu sıkıntılar sinir sistemi hastalıklarının başında yer alıyor. Bununla birlikte sinir sisteminin iletişim yetisine zarar veren otoimmün bir hastalık olan MS hastalığının günümüzde dünyada 2,5 milyon insanı etkilediği düşünülüyor. Ve bir MS hastasının hayatı boyunca tedavisi için ihtiyaç olan rakam 1,2 milyon doları aşıyor. Ya rakamlara bakar mısınız? Yani nörobilim eğitimi aldığım zaman söylemişti, o zaman öğrenmiştim. Yani ben mi acaba hesap edemiyorum falan diye düşünmüştüm. Zihnimiz bu kadar yüksek rakamları analiz edebilecek bir yeteneğe sahip değil. Yani nöronlar hesaplayamıyor onu. 1,2 milyar dolar. Dolayısıyla sağlık her şeyin başında geliyor. Tekrardan söylüyorum, ketojenik beslenme karbonhidrat tüketimine göre pahalı bir beslenme şekli değil. En basit örneği verdim işte. Yani 24 saat içerisinde 15 liramız var. Ekmek de yiyebilirsiniz, 2 yumurta da yiyebilirsiniz. Tercih kişiye kalmış, hiç kimse bir şey diyemez buna. Herkes de birbirinin tercihine saygı duymak zorunda. Tedavi masraflarına baktığımız zaman hangisi daha masraflı? Siz karar verin. Geldik elektrolit konusuna. Elektrolitlerin başlıcaları sodyum, magnezyum, potasyum. Ketojenik beslenmede bizim için çok önemli. Çünkü idrar atılımı fazla olduğu için ketojenik beslenmede mineral kaybı da yaşıyoruz. Dolayısıyla bunları takviye olarak alıyoruz. Ben kişisel olarak doğal yollardan almayı tercih ediyorum. Herhangi bir takviye almak istiyorsanız mutlaka kan değerlerinizi ölçtürüp doktorunuzla birlikte karar vermelisiniz. Churchill tüketiyorum. Soda, tuz, limon. Kullandığım tuz genellikle Himalaya tuzu, kaya tuzu, Çankırı tuzu ve mineralleri elektrolit bakımından zengin olan tuzları tercih ediyorum. Kas ve sinir hücrelerinin işleyişinde çok önemli sodyum. Magnezyum yani faydaları say bitmez. Vücudumuzda çok fazla işlevi var. İşte kalbi korumasından tutun da kas kasılmasının düzenlenmesine kadar, uykumuza kadar, kan basıncına kadar, nabız, tansiyon, mental problemler çok önemli bir mineral. Doğal yollardan almaya baktığımızda kabak çekirdeği, keten tohumu, chia tohumu, bitter çikolata %70 ve üzeri ketojenik de tüketebiliyoruz. Avokado, badem, fındık, ceviz bunların hepsinde var ama işte oranlarını doktorunuzla birlikte ayarlayabilirsiniz. Potasyum dediğimiz zaman da iskelet ve kalp kası aktivitelerinde rol oynuyor. Özellikle koyu yapraklı yeşilliklerde. Zaten öğünümden bir tanesi koyu yapraklı yeşillik olduğu için potasyumu da oradan karşılıyorum. Aslında vücudunuzu dinlemeyi öğrenirseniz size sinyal veriyor eksikliğini. Ben bazen spor yaptığım esnada mesela veyahut da uyurken belki çoğunuz oluyordur. Kramp giriyor değil mi kaslara? Diyorum ki 2 gündür Churchill içmeyi unuttum mesela. Hemen tekrardan takviyesini yapıyorum onun. Ketojenik beslenmeye vücut adapte olduğunda tüm yaşantımızda ve bedenimizde ne gibi değişiklikler hissediyoruz? Elbette benim dışımda farklı tecrübeleri olanlar da vardır. Ben kendimden örnek veriyorum. Birincisi sistemin yani karbonhidrat yakımından yağ yakımına sistemi çevirmeniz kişiye göre 3 ila 5 gün, 2 hafta arasında bir süreçte oluyor. Sistemi çevirdikten sonra ufak ufak bir takım vücudunuzdaki hislerde değişiklikler oluyor. Örneğin uyku düzeniniz sisteme giriyor. Tırnağınız, cildiniz, saç dökülmeleriniz iyileşmeye başlıyor. Bunları ufak ufak kendinizde gözlemlemeye başlıyorsunuz. Birincisi bitmeyen bir enerjiye sahip oluyorsunuz. Çok konforlu yaşıyorsunuz. Böyle tırım tırım sürekli gıda aramaktan, yemek aramaktan kurtuluyorsunuz. Şöyle bir örneğini vereyim. KGK'mı yaptım. Sanayiye arabayı götürdüm.
Bıraktım. Orada bir pastanede beklemem gerekiyor. Pastaneye girdim. İçerisinde nasıl karbonhidrat, kokudan kan şekerim yükseldi. Bir tane filtre kahve söyledim. Bir gece önceden de aralıklı oruca başlamıştım. Özetle toplamda 23 saat geçti. Uzun sürdü iş. Ben de oturdum bekledim. Yemedim dışarıda bir şey. Aç değilim çünkü. Öyle bir şey oluyor ki aralıklı oruç süresini uzattıkça da artık hiç açlık hissetmemeye başlıyorsunuz. 23 saat geçti aradan. Eve geldim. Dedim ki bir şeyler yiyeyim. Sonra döndüm kendime dedim ki aç değilim ki niye yiyorum? Yani acıkmadım. Böyle değişik bir sirkülasyon başlıyor. Yemek yapmaya, yemek aramaya, vakit harcamamaya başlıyorsunuz. Bu vakti başka şeylerde değerlendirmeye başlıyorsunuz. Dinç uyanıyorsunuz. Yani nasıl yatarsanız yatın dinç uyanıyorsunuz. Böyle yataktan sürünerek kalkmıyorsunuz. Ketojenik beslenme bağırsak florasına katkıda bulunduğu için, yani sağlıklı bakteri sayısını arttırdığı için serotonin ve dopamin üretimine de katkı sağlıyor. Bağırsaklarda üretiliyor %80, %90 seviyede. Dolayısıyla buna bağlı olarak hayatın tüm kazıklarına rağmen saçma sapan bir mutlu oluyorsunuz. Yani ben bunu birebir yaşadım. Geçtiğim bir yıl içerisinde hepimizin inişli çıkışlı hayatında işte bir takım sevdiklerimizi kaybettiğimiz, işimizi kaybettiğimiz vesaire hayatın içinde olan şeylerle karşılaşıyoruz değil mi? Ya öyle bir oluyor ki sabah uyanıyorsunuz şöyle. Ya ben kendimi şöyle bulduğum günleri hatırlıyorum. Niye mutluyum ki? Yani öyle bir durum içerisindeyim ki mutsuz olmam lazım gerçekten. Ama mutlusunuz. Çünkü bağırsaklarınız ve sisteminiz mutsuz olmanıza müsaade etmiyor. Yani sanırım bana soracak olsanız en büyük avantajı budur derdim. Avantajlarından bir tanesi de öyle havadan sudan hasta olmuyorsunuz. Bir önceki işimde çok fazla seyahat ediyordum. %50-60 oranında da yanımda birileriyle seyahat ediyordum. Ya her seyahatten dönüşte içlerinden bir tanesi illaki bir yatağa yapışıyordu. Bir hasta burnu akıyor, öksürüyor vesaire. Bende hiçbir şey olmuyor. Bu arada gittiğimiz ülkelerden hani Brezilya, Arjantin, Şili, Peru, Ekvador, Meksika falan hani böyle yerlere gidiyoruz. İşte her gün bir uçuş vesaire, 18 günde 16 uçuş. Öyle bir adapte oluyor ki sisteminiz. Bağışıklık sisteminiz öyle bir güçleniyor ki böyle ıvır zıvır havadan sudan nem kapmıyorsunuz, öyle söyleyeyim yani. Mental bakımdan değerlendirecek olursak da dinç bir zihne sahip oluyorsunuz. Böyle şey gibi hayal edelim. Hani böyle bir sis bulutu, toz bulutu, düşünceler vesaire. O bulutlu hava aydınlandığında bir güneş böyle pırıl pırıl parlar ya. Bunun gibi düşünün. Böyle oluyor zihin. Unutkanlığınız azalıyor. Daha iyi adapte olabiliyorsunuz, fokuslanabiliyorsunuz bir şeye. Faydaları saymakla bitmez. Bir tane daha örnek vereyim. Bağırsak mikrobiyotanız günden güne iyileştikçe, yararlı bakteri sayısı artıp zararlı bakteri sayısı azaldıkça bunun karşılığı olarak da bunun da bir hediyesi olmalı değil mi? Bence bunun en güzel hediyesi, bak özellikle çift yaşayanlar için söylüyorum. Gaz yok, gaz. Yok gaz. No gaz. Gazsız bir yaşam ya, düşünsenize evde. Gazsız bir yaşamın ne demek olduğunu ketojenik beslenince öğreniyorsunuz. Gerçekten çok konforlu. Kapanış ritüelimizi bozmamak adına Keto Ketiyoso'yu kedilerimizden bir tanesiyle kapatalım istedim. Bu hafta pudra ile kapatalım. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Pudra. Pudra. Bak buraya. Hoşçakalın.